Hayatınızı bir kum saati makinesi gibi yaşamaya ne dersiniz? Nasıl mı? O zaman videoya geçelim. Bilmiyorum, farkına varmışsınızdır mutlaka. Her sabah uyandığımızda beynimiz bir fabrika makinesi gibi çalışmaya başlar. İlk faaliyeti olarak ise o gün yapılacak işi düşüner. Söyler ki, ya bugün dükkana gidip alışveriş yapmalı, işimi ziyaret etmeli, çocuğu okula götürmeli, yıkanması için verdiğim halıları almalı, krediyi ödemeli, sonra çocuğu alıp eve götürmeli ve daha birçok işi yapmam gerekiyor. Tüm bunları nasıl yapabilirim? Hiçbir fikrim yok. Tüm bu işleri teslim etmem, bir güne sığdırmam mümkün mü? Ama başka çare de yok. Hepsini yapmalıyım, yapmak zorundayım. Tüm bu düşünceler istenilen kişide depresyona yol açabilir. İstenilen bir şeyi düşündüğümüzde bizim psikolojik gerginliğimiz biraz da artar. Çünkü biz sadece tek bir şey düşünebilir ve bir şeye odaklanabiliriz. Ama buna bakmayarak aynı anda yapılması gereken her şeyi düşünmeye başlarız. Her vakanın kendi ağırlığı var. Onlar hakkında ne kadar çok düşünsek psikolojik gerilimimiz bir o kadar artar ve daha fazla endişeleniriz. Sonuç olarak ise bir süre sonra ruhumuzdaki gerginlikten dolayı hiçbir şey yapmak istemeyiz. Çok fazla çalışma ve hepsini yapamayacağımızı düşünmemiz ise ellerimizi üşütür. Peki bu durumda ne yapabiliriz? Her şeyin bir gün içerisinde yapmamız gereken tüm işlerin üzerimize geldiği vakit nasıl sakin dayanabilir ve işimizi kolaylaştırabiliriz? Aslında çok basit. Bu psikolojik stresten uzak, rahat bir şekilde yaşamak için bizi bekleyen günlük işlere bir perakende bakışı yapmalıyız. Çünkü bütünlük teorisiyle bakmanın insan psikolojisi üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Bir kamyona nasıl taş yüklendiğini hiç gördünüz mü? Bir işçinin yüzlerle taşı bir defada alıp arabaya koyması imkansızdır. Ama en zayıf işçiden bile bir kamyona yüzlerle taş yüklemesini istersen bunu mutlaka yapacaktır. Bu nedenle seni gün içinde bekleyen işlere hepsini bir anda kaldırmalı olduğun kamyon arabasına taş yüklemek gibi bakma. Kaldırmak istediğin taşa bak ve ona odaklan. Hiç kum saatine dikkat ettiniz mi? O 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci üst kısım, ikinci orta kısım, üçüncüsü ise alt kısımdır. Üst kısımda orta kısımdan gelip geçecek kum taneleri kararlaşmıştır. Alt kısımda orta kısımdan dökülen kumlar toplanmıştır. Kum saatinin orta kısmı çok dardır. Üst kısımda karar veren tüm kum taneciklerinden ikisi bile orta kısımdan aynı anda geçemez. Orta kısım sadece bir kum tanesini geçirebilecek şekilde tasarlanmıştır. Alt kısımdaki kumlar ise asla geriye veya yukarıya doğru çıkmaz. Çünkü zaten ortasından geçip aşağıya döküldüler. Evet, insan hayatı da aynı özelliklere sahiptir. Kum saatinin üst kısmı geleceğimizdir. Ortada karar veren tüm kum taneleri önümüzdeki günlerde alınacak kararlara benzer. Orta kısım şimdiki zamanımızdır. Zamanımız bir kum saatinin orta kısmı kadar incedir ve içerisinden sadece bir şey geçebilir. Kum saatinin alt kısmı ise geçmişimizdi.
Kum saatinin fəlsəfəsinə görə geçmişin kumlarını geri gətirməyə çalışmamalıyız. Gələcək günləri və işləri yalnız zamanı gəldiyində təkər-təkər günümüzdən geçirməliyiz. Fransız yazar Albert Camus ne demiş hatırlayalım. Gelecek için gerçek cömertlik her şeyi şimdiye vermektir. Yani anlayacağınız, geleceği hayallerinizde yaşatmakla ona çok fazla zaman harcamayın. Çünkü böyle yaparak gerçek cömertlik ve gelecek için ilgi gösteremeyeceksiniz. Gelecekteki kaderiniz için yapabileceğiniz gerçek cömertlik onu hayal etmeye çok zaman harcamak yerine şimdiye odaklanmak ve ona zaman harcamaktır. Geleceğinizi gerçekten doğru bir şekilde inşa etmek istiyorsanız gelecekte ortaya çıkabilecek problemlerle kendinizi yormayın. Lütfen bunu ayırt edelim. Söylediklerimiz asla gelecek için plan yapmamak, yapacağımız işin geleceğini düşünmemek, herhangi bir işin gelecekteki sonuçlarını analiz etmemek anlamına gelmez. Her zeki insan geleceğini düşünmelidir. Demek istediğimiz, gelecekte ortaya çıkabilecek sorunların üzücü yükünün altında əzinməkdən kaçınmaktır arkadaşlar. Gelecek için planlar yapmak ve onun hakkında düşünmek, gelecek hakkında endişelenmekten tamamen farklıdır. Gelecek hakkında endişelenmeden düşünmek bir kişinin zihnini daha net hale getirebilir ve daha ince konuları açıklığa kavuşturarak doğru sonuçlara yol açabilir. Geleceğini kolaylaştırmak kendi elindedir. Onun için çalış, kum saati felsefesiyle yaşa. Yoksa